Posta.com.tr'den herkese merhaba. Astrolog Filiz Özkol'la birlikteyiz. Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle aydan aya seninle güzel sohbetlerimiz var. Astrolojiyi konuşuyoruz. Seninle olmak güzel. Ben de çok keyif alıyorum gerçekten. Teşekkür Canımsın. ederim. Evet. Filiz Hanım, Temmuz ayında bizi neler bekliyor? Önce Temmuz ayı o kadar karışık ki altından nasıl kalkacağız diye düşünüyorum. Öncelikle bakıyorum Mars Başak'ta tabii ki devam ediyor. Geçtiğimiz 16 Haziran'da girdi. 14 Temmuz'da bir Satürn retrosu var Koç'ta. 5 Temmuz'da Neptün retrosu var Koç'ta. Yani Ay'a baktığımız zaman Neptün ve Satürn geri gidiyor. Biraz işlerimiz durgunlaşabilir. 8 Temmuz'da da Uranüs ikizlere giriyor ama epeydir beklediğimiz bir Uranüs artık öngörü gibi, yani öngörü gelişme. Asıl Uranüs'ü biz 2026 senesinin 27 Nisan'dan sonra etkisini göreceğiz ama bu ön tanışma gibi bir şey olacak. Bakalım bu tanışmada neler yaşayacağız. Az sonra onları anlatacağım. Ay hareketleri var 10 Temmuz'da Dolunay Oğlak Burcu'nda. Evet, birazcık maddi konular ve biraz parayla ilgili, finansla ilgili yenilikler ama kötü bir yenilik bu. Çünkü retroya denk geleceği için Merkür ve Koç'un ve Neptün'ün retrosuna artı Aslan Burcu'nda da 20'sinde Temmuz'un bir Merkür retrosu var. Venüs de İkizler Burcu'na geçiyor. Hani tadından yenmeyecek durumdayız. Bayağı bir zorlanacağız bu retrolardan. Fakat Temmuz ayı biraz gergin geçecek. Şimdi mesela koçlara baktığımız zaman sevgili koçlar diye başlayalım yine. Evet, Koç burcunu Temmuz ayında neler bekliyor? Baktığımız zaman bir kere Koç burcu Neptün ve Satürn retrosuna denk gelecek. Bu Satürn ve Neptün retrosu Koç'u biraz geçmişe götürecek. Hani eskiye götürecek. Nerede kendi kendine bir içsel sorgulama geçirecek. Nerede hata yaptım, ne yaptım, hangi işimi yarım bıraktım, hangisinde başarılı oldum, başarısız olduğum konu neydi? Bunları kendi içinde bir gözden geçirme zamanı veya gecikmiş hayaller. Uzun süredir yapamamış veya rölantide kalmış hayalleri varsa onlar tekrar ortaya çıkacak. Bu arada Venüs İkizler Burcu'na geçeceği için Uranüs'le birlikte aşk var. Özellikle koçlar diyor ki eski duygularım nerede kaldı? Ben artık çok yenilendim. Artık eskisi gibi değilim. Aşka bakış açım değişti. Şimdi o Neptün retrosu ve Satürn retrosu Koç'ta biraz geçmişiyle gelecek olan yenilikler arasında birazcık böyle kıyaslama yapacak. Bu kıyaslama iyi gelecek aslında. Bu arada Merkür retrosu başlayacak Aslan'da. Bu sefer Aslan Burcu Koç'un 5. evinde. Karışık. Koç'un kafası çok karışık. Eskiyi mi düşünsem, yeniye mi bir merhaba desem. Ama yeni de çok cazip yeni olaylar ama eskinin de etkisinde kurtulamıyor. Bu eski ve yeni. Yani kafa biraz karışık Ne ama kadar sürecek bu kafa karışıklığı? bayağı bir Temmuz ayını böyle geçireceğiz. Ağustos'ta onu daha da konuşacağız. Bu arada eski işlerini tamamlayacak güzel bir şey. Ve bu arada tabii ki bir dolunayımız gerçekleşecek. Bu dolunay özellikle şu ay hareketlerine baktığımız zaman ayın en şanslı oralara da geleceğiz. 10 Temmuz'da bir Oğlak Burcu'nda dolunay gerçekleşiyor. Kariyer evi. Koç'un bir kariyer tamamlaması var. O da güzel. 24'ünde de bir yeni ay Aslan'da. Yani sonuç olarak toparlarsak Koçlar eski işlerini gözden geçirmek zorundalar. Merkür retrosu ile eski aşklara veda etmek zorundalar. Bazı konularda sakın imza atmasınlar. Hele hiç evlenmesinler. 3 ay, 5 ay sürer evlilikleri biter. Ona çok dikkat etsinler. Kariyerleri çok güzel bu arada. Eski kariyerlerine veda edip yeni kariyerle ilgili yeni atılımlar yapacaklar. Yani koçları özetlersek eski ve yeni arasında gidiş gelişlerde yeniler kazanacaklar. Eskiye son bir kez bakıp veda edecek. Ama bu arada kimseye söz vermesin. İleriye dönük konularla ilgili bunu yaparız ederiz demesin. Çünkü retro bittiği zaman ki eminim Eylül ayından sonra yeniden yeni bir döngünün içine girecek. Yani bu yaz yeni kapılar, yeni başlangıçlar var. Temkinli olsunlar, dikkatli olsunlar. Umarım şans getirir yeni Yeni dönem ayla koçlara. da birlikte yeni ayda Temmuz ayında Aslan Burcu'nda aşklara. Yani sonuç olarak dediğim gibi her şeye çok dikkatli olmak zorundalar.
Evet, Boğa burcunu Temmuz ayında neler Evet. bekliyor? Şimdi boğalar Uranüs artık ikizler burcuna geçeceği için biraz ferahlıyorlar. Şaşkınlıkları bitmiş durumda. Venüs de ikizler burcuna geçiyor. Para hareketlenmesi var boğada. Para iniş çıkışlar, küçük hareketler. Fakat bu paraları bağlamak, bir yere yatırım yapmak istiyorlarsa çok dikkatli olsunlar. Çünkü yine Merkür Retrosu ile birlikte ay sonunda özellikle 20 Temmuz'dan sonra kafaları karışık. Ama 25 Temmuz hepsinin için, bütün burçlar için çok orijinal bir açı var gökyüzünde. Özellikle Yeni Ay ile birlikte, Venüs'le birlikte, Uranüs'le birlikte inanılmaz bir enerji yükselmesi var Boğa'da. Boğalar özellikle Yeni Ay ve Merkür Retrosu'yla uzun süredir satamadıkları evleri, onları satacaklar. Tadilatla ilgili konular varsa onlar, aileyle ilgili onları mutlu edecek bir olay varsa onların kutlamalarını yaşayacaklar. Fakat dikkat etmeleri gereken şey hiç kimseye gereksiz söz vermesinler. Bütün burçların ortak özelliği bu. Bu kadar retro, yani fırtına, yağmurlu hava bir anda fırtınaya dönüşüyor, rüzgar çıkıyor, öyle düşünebiliriz. Neptün retrosu, Satürn retrosu kafasını karıştıracak. Şöyle diyecek: ben eskiden düşündüğüm gibi artık düşünmüyorum. Neden? Çok daha hareketlenecek ama bu hareket aşırı hız kazanırsa kafalarını bir yere çarpabilirler. Çok dikkatli olsunlar sevgili boğalar. Özellikle parasal alışverişleri çok güzel. Bu arada Jüpiter tabii onlara müthiş bir etki. Yeni bir oluşum içindeler. Hatta bu oluşum onlara yolculuklar, yabancı ülkeler, küçük ilişkiler hepsinin önünü açacak. Biraz duygusal hareket etmesinler. Daha real davranacaklar. Boğalar zaten real davranmayı seven insanlar, organik insanlar. Parasal konulardaki hareketlenmeyi iyi takip etsinler. Peki. İkizler burcu. Seviyoruz ikizleri. Merküryen insanlar, güzel konuşan, konuştukları her yere ışıltı getiren, insanları çok çabuk kendine bağlayabilen özel insanlar. Enerjileri çok Çok yüksek güzel. oluyor. Ben çok seviyorum ikizleri. İkizlerin Uranyen tarafları, Uranüs artık ikizlere geçecek. Bütün yazı ikizler Uranüs'te geçirecek. Temmuz'da ve bu arada Venüs de ikizler burcuna geçiyor. Biraz flörtöz olacak galiba. Hani böyle kaşı gözü oynamaya başlayacak. Çok güzel, çok tatlı konuşmalar yapacak. Bu arada tabii ki Venüs de onları güzelleştirecek. Daha havalı olacaklar. Çarpıcı tiplerini değiştirebilirler. Marjinal ve radikal değişimler de yapacaklar. Hani şimdiye kadar uzun saçları varsa pat diye kesecekler. Renk değiştirecekler. Aniden bedenleriyle ilgili yeni bir değişim, burun yaptırmak falan. Ama bunlara çok dikkat etsinler. Çünkü Merkür Retrosu var. Ani yaptıkları değişiklikler aniden onlara geri tepebilir. Bu arada tabii ki Merkür Retrosu onları birazcık değiştirecek. Uzun süredir görüşmediği dargın insanlarla barışacak. Yarım kalan işlerini tamamlayacaklar. Ama yine yeni bir oluşum varsa çok dikkatli olsunlar, girmesinler. Hiç kimseye gereksiz söz vermesinler. Çünkü ikizler biraz atlamalıdır. Yaparız ya, onu da yaparız, bunu da yaparız diyebiliyorlar. Bunu yapmayın. Kimseye gereksiz söz vermeyin. Ama ikizlere verilen sözlerde tutulmazsa lütfen onlara da kızmasınlar. Çünkü bu durum, bu dönem açık pazar gibi. Herkes bir şey yapabilir ama hiç kimsenin işi dümdüz gitmeyebilir. Onları, çünkü bu arada Neptün Satürn de retro yaptığı için birazcık eski dostlarla ortak ilişkilerde karşılaştığı zaman birbirlerine anılarını anlatacaklar. Bu da olayın güzel bir şeyi. Hani vardır ya, görüşmeyeli ne yaptın? Evet. Ama sen bunu demiştin, ben bunu. Hatırlıyor musun deyip böyle albüm karıştırmalar, nostalji duygular, bunlar ikizler için çok güzel olacak. Biraz kalplerini acıtan ve onları böyle duygusallığa götüren konular da olacak. Evet. Evet, Yengeç burcuna geçelim. Şimdi yengeçler bilinçaltları çok değişiyor. Bilinçaltlarında bir Uranüs var. Yeni bir kodlamanın içindeler. Jüpiter onlarda. Coşkularına dur diyemiyorlar. İçlerinden ikinci bir sanki bir ses var. Yani çoğu böyle şey yapıyor, vokal sesler içindeler. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, şunu mu yapsam, şu tarafı. Ama bu arada bilinçaltlarındaki Uranüs girdiği için kafaları çok karışık. Aynı anda birkaç şey düşünüp bütün işler ters gidebilir.
Ama buna hiç aldırmasınlar. Bu arada Merkür Retrosu başlayacak para evlerinde. Uzun süredir satın almak isteyip de bir türlü göremedi. Hani ben bir şey arıyorum ama onu bulamıyorum. Ben bir şey almak istiyorum ama hiç karşıma çıkmadı. İşte yengeçler bunlarla karşılaşacaklar. Para evlerinde bir hareketlenme ama dikkatli olsunlar. Unutulmuş bir borç, aniden kapısını çalan bir borç ve aniden telefonlarına gelen bir borç. Bunlar çok çok önemli. Onlara çok dikkat etsinler çünkü Plüton retrosu da 8. evlerinde Merkür'de para karışıklığı var. Ve verdikleri parayı, borçlarına biraz sadık olsunlar. Aslan burcuna geldik. Şimdi Aslan önemli bir burç. Güneş çünkü onları çok güçlü kılıyor. Aslan hani girdiği alana iz bırakan bir burç. Gerek tavırlarıyla, gerek ses tonuyla, gerek insanlar üzerinde etkisiyle. Aslanların en büyük özelliği yarım kalmış Satürn ve Neptün, onlar da işlerini tamamlayacaklar. Bekledikleri bir vize varsa onlar olacak. Okulla ilgili bir sonuçlama varsa o. Yetenekleriyle ilgili yeni bir deneyim yapmak istiyorlarsa eski deneyimlerinden yola çıkacaklar. Yenilere birazcık relax desinler, beklesinler. Bu arada çok sosyal ortamlarda ani aşklar var aslanlara. Yani çok ilginç. Uranüs şimdi 11. evlerinde bir ona eşlik olarak Venüs'te geçecek. Venüs ve Uranüs onlara öyle bir çılgın aşklar getirecek ki aman yarım kalan aşklar da olabilir. Çok dikkatli olsunlar. Ani başlayan, ani biten aşklar, ani başlayan kavgalar veya bir süren bir ilişkisi varsa aniden ayrılıklar ama sonra tekrar barışmalar. Böyle zikzak çiziyor, gelgitler çiziyor. Aslanlar o aşklara dikkat etsinler. Mars biraz para harcatıyor onlara. Onlara da dikkat etsinler. Ama niye dikkat ederlerse etsinler, fırtınalı bir ay onları bekliyor. Peki. Başak burcunu Evet, Temmuz ayında Başak neler bekliyor? Evet Büşra'cığım, Başak özellikle çok çılgın bir iş dönemleri başlıyor. İnteraktif davranacaklar. Mars zaten onlarda. Uranüs'le birlikte Venüs'te kariyer evlerinde. O durmayın artık ona. İşten işe koşturacaklar. Bunu yaparken de eski kaybetmiş oldukları zamanları da hayıflanıyorlar. Ya keşke bunu zamanında yapsaydım. Keşke şunu yapsaydım ama tam zamanı şimdi. Keşkelerle geçmeyeceğini onlar da biliyor. Bu arada satılmayan mallar, olmayan bir para, gelmeyen bir olay varsa rölantide onlar da açılacak. Veya bir başkası iş yaptığı ortak bir arkadaşına borç para verebilir veya ondan da alabilir. Ama ne yaparsa yapsın sonuç olarak her burçta olduğu gibi bu retrolar ve gezegenlerin şekil değiştirmesiyle herkes nasibini alacak. Özellikle iş konusunda Başaklar çok şanslı bu ay. Çok iyi. Özellikle. Peki Terazi burcuna geçelim. Evet, teraziler ilginç teraziler. Terazilerin sosyallikleri çok fazla. Teraziler sezgileri çok kuvvetleniyor. Terazilerin kariyer evleri çok güçlü. Belki de yılın Temmuz ayını en iyi geçirecek burçlardan biri. Bu arada terazilerin birazcık eski işleriyle ilgili rölantide olan konular var. Tekrar o fırsatlar karşılarına gelecek. Bu onlar için iyi. Yolculuk yapacaklar. Şehirler arası, ülkeler arası yeni fırsatlar doğacak. Yani teraziler diyor ki bu kadar retronun içinde ben ne kadar şanslıyım. Bu kadar retro üstüme gelirken o ne güzel eski fırsatlar ne kadar güzel karşımda. Ya ben bunları bekliyordum aslında. Bu moddalar. Bu da onlar için iyi bir şey. Bavullarını hazırlasınlar. Birazcık para, finans konularını kontrol etsinler. Derin derin böyle düşünüyorlar bazı konularda. Çok ince hesaplar yapıyorlar. Bu ince hesaplar onlara iyi gelecek. Sadece Mars 12. evlerinde insanların yalanlarını çok yakalayacaklar. Öyle şeyler olacak ki teraziler diyecek ki tamam işte bu konu benden saklanmıştı. Bak önüme düştü. İlahi adalet terazide çok güzel çalışacak Temmuz ayında. Özellikle ona hata yapanlar özür dilemekle karşılarına çıkacak. Terazi affeder affetmez. O onun içsel duygularıyla ilgili. Ama bazı konularla kesin bir yüzleşme yaşayacaklar. Umarım güzellikler Evet. çıkar karşılarına.
Akrep burcuna geçelim. Akrepler sürpriz paralar kazanıyorlar. Venüs ve ikizler 8. evlerinde. Akrepler kendilerinde büyük bir değişim arıyorlar ve bu arayışı çok güzel bir şekilde noktalayacaklar. Yani 8. ev değişim dönüşüm evidir. Parasal konuları değiştirir, farklı konuları değiştirir. Ama artık akrepler kariyer tam 7. evlerindeki Uranüs onları biraz rahat bırakıyor. 8. evde. Düşünüyorlar akrepler kara kara. Ben hangi konuda değişmem lazım? Hangi konularda eksilerim var? Hangi konularda hatalarım? Bunları tekrar bir teraziye koyacaklar. Fakat çevresinde büyük tepki, büyük cazibe var. Her gittiği ortamda alkış alacaklar. Ama düşmanlıklar ya da kıskançlıklar ya da örnek alınan, feyz alınan insanlardı. İyi niyetle bakanlar feyz alacak, kötü niyetle bakanlar ayağını kaydırmaya çalışacaklar ama öyle bir şey yok. Akrepler bu konuda hiç kimseye şans vermeyecekler. Kendi şansları içinde mutlu bir şekilde ilerleyecekler. Ama yine verilen hızlı sözlere dikkat etsinler. Herkese söz vermesinler. Kesinlikle. Yay burcunun Temmuz ayında neler bekliyor? Evet canım Büşra'cığım. Yay burcu dünyanın en tatlı burçlarından biridir. Ben yay olduğum için ki övmek anlamında demiyorum Kesinlikle tabii ki. öylesiniz. Ama tanıdığım o kadar tatlı yaylar var ki. Yaylarla iletişimim güzeldir. Jüpiteryen insanlar. Jüpiter insanı ne yapar? Güzelleştirir, bereketlendirir, çoğaltır. Yani şansını arttırır. Güzellik her burca aittir. Boğanın da, koçun da hepsinin kendine göre bir orijinal güzelliği vardır. Para bollukları var. Özellikle yayların ve eski dostlar, eski aşklar, eski konular, özür dilemeler hepsi karşısına çıkacak. Aileyle ilgili, yaşamıyla ilgili bir sorunları varsa ve geçmişte bu sorunu hala içlerinde taşıyorlarsa bilinçaltı temizliği yaparak hepsini geride bırakacak. Yoluna devam ediyor yaylar. Çok orijinal bir aydalar. Her anlamda sağ ve sol, orta, yukarısı ve aşağısı büyük bir kavşağın içindeler. Ama inanılmaz bir interaktif zeka ile hepsini çok güzel idare edecekler. Ayı mutlu bir şekilde kapatacaklar. Şahane. Oğlak burcu. Evet oğlaklar Jüpiteryen tam karşılarında muazzam bir bolluk bereket onlara doğru akıyor. Evet aksın bu güzel. Zaten oğlakların böyle bir şeye ihtiyacı var. Bir de dolunay onlarda olacağı için oğlakların yeni ve güzel başlangıçlar uzun süredir böyle ufak ufak bir işi bir anda patlayacak, tamamlayacak. Bu arada sosyal ilişkilerini o kadar güzel idare ediyor. Sürpriz bir kazanç kapıları karşılarına çıkacak. Bunları çok iyi değerlendirsinler. Fakat oğlaklar yine aile içindeki geçmişe ait programlanmış sorunları varsa onları noktalayacaklar. Artık yüzleşme ve eski alışkanlıklarına son verecekler. Peki. Kova burcunu neler Evet, bekliyor? biz kovaları seviyoruz. Eski arkadaş ve dostlarıyla bir arada. Plüton çünkü onlarda retro yaptığı için ve Aslan Burcu'nda da bir yeni ay olacağı için ay sonunda özellikle kovaların değişik bir yüzleşme. Şimdiye kadar hiç tanımadıkları konular karşılarına çıkıyor. Evet kovalar şöyle diyor, biz bu kadar derinleşmemiştik. Biz bu kadar detaycı değildik. Biz ne kadar havadar böyle sıra dışı böyle paldır küldür gezen ve akıllı insanlardık. Biz niye bu kadar derinleştik? Niye diplere diplere gidiyoruz deyip zaman zaman melankolik durumları da olabilir. Ama bu diplerdeki daha böyle derin düşünceleri ortaya çıkıp kendilerine sondaj yaptıkları için muhteşem bir şey. Ve bu arada ay düğümü Balık burcunda olduğu için de kazançları ile ilgili yeni bir döngünün içindeler ve dolunayda onların 12. evde olacakları için kovalar kendi kendilerinin bu kadar değişimlerine kendileri de hayret ediyorlar. Bu arada aşklar var. Kovalara müthiş sürpriz aşklar var. Flörtöz tarafları kabarıyor ama bu ilişkilerini daha derin analiz ediyorlar. Eskiden lay 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 gezdikleri alanda biraz daha dikkatliler. Hani böyle biraz arınarak, arıtarak gerçek aşkı bulmaya çalışırken etrafı çok eğlenceli. Biraz da kafa bulacaklar insanlarla. Böyle bir eğlenceli ve mizansen tarafları da ortaya çıkıyor. Şahane. Şanslı bir burç bu ay için. Evet şanslı teraziler, yaylar, kovalar şanslılar. Süper.
Son burcumuz balıklar. Evet, balıkların yeni ay 6. evlerinde olacak. Güzel, iş hayatları ile ilgili yeni bir oluşum içindeler. Ayrıca çok özgür davranmak isteyecekler. Özellikle paralarını biraz kısıtlasınlar. Çünkü balıkların en büyük özellikleri sevdikleri bir şeyi almak istiyorlar. Hani vitrinde kalacağına bende kalsın, orada olacağına benim olsun. Nasıl olsa öderiz bunu diye. Ama para sıkıntısı çekebilirler. Çok dikkatli olsunlar. Ama evlerinde çok güzel güzellikler var. Alışkanlıkları artıyor. Değişik güzel şeyler yaşayacaklar. Ailelerinde hoş sohbet, nişan, düğün olabilir. Onlara gidecekler. Arkadaşlarına hediye alacaklar. Uzun süredir görüşmediği arkadaşlarını ailelerinde ve dostluklarında ağırlayacaklar. Sofralarında ağırlayacaklar. Ayrıca sürpriz bir ev olabilir, bir mekan olabilir, satın alma olabilir. Epeydir, uzun süredir borcu varsa borcunu bitirecek. Evet, çok garip, balıkların yeni bir motivasyon alanları doğacak kafalarında. Onların üzerlerinde gitsin, hayallerini sınırlamasınlar. Çok gerçekçi, güzel hayaller kuracaklar. Temmuz ayında da yarı şanslı burçlardan biri. Bereketli bir ay Evet. olur umarım balıklar Evet, için de. karışık bir ay ama bu ay bütün burçlar için çok karışık. Hani hem sağ hem sol, hem kuzey hem güney dediğimiz rengarenk bir ay. Bazı aylar Uranüs yeni girerken yenilikler, retro yaparken Merkür kafa karıştırıcı, Neptün Satürn kafa karıştırıcı ama Venüs ikizlerde flörtöz tarafları herkes için renkli bir ay olacak. Temmuz ayı unutulmaz bir ay olacak. Unutulmaz bir ay Süper. olacak. Filiz Hanım, Temmuz ayının en şanslı burçları neler? Şimdi bunları kategori olarak ayıralım. Ayın en şanslı aşktaki burcu ikizler, yay, koç, kova, terazi, ateş ve hava. İş ve kariyer, oğlak, başak, boğa. Bunlar kariyerde. Sağlık, terazi, yay, koç, balık. Ve risk Peki taşıyan, risk taşıyan, taşıyanlar. temkinli olması gereken burçlar Aslan. Temmuz ayında? Evet, Aslan. Büşra'cığım, Aslan retro yapıyor, Merkür. Kova, Pliton retro yapıyor, dikkatli olsun. Akrep, Pliton karesi alıyor, dikkatli. Boğa birazcık daha dikkatli olacak ama Boğa bir yarış risk. Ama diğer burçlar Aslan, Kova ve Akrep dikkatli olsun. Peki Temmuz ayında öne çıkan bir tarih var mı? Şu tarihe dikkat edelim diye. 25 Temmuz'dan sonra çok güzel bir dönem başlıyor. Ona çok dikkat edelim. En güzel dönemler, dileklerimizin en güzel olacağı bir tarih. Ama dikkat etmemiz gereken 10 Temmuz'la 25 Temmuz arası dikkat edelim. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi Büşra'cığım. çok keyifliydi sizinle Seni sohbet seviyorum. etmek. Ben de sizi çok seviyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.